Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Kirchhoff'un gerilimler kanununu simülasyon üzerinde daha iyi anlamaya çalışacağız. Hemen malzeme listemizi alalım. Direnç ekleyelim listemize. Rezistörün resmini yazdığımız zaman zaten burada otomatik olarak çıkıyor. Bize direnç lazım. Kaynak lazım. Pil grubu olarak batarya yazarsak aktif olandan alalım. Başka ne lazım? Şimdilik bu kadar yeter. Tabii ölçü aletlerini birazdan ilave edeceğiz. Zaten sizlere Proteus'un kullanımını daha önce bir videoda anlatmıştım. Onu buradan takip edersiniz. Şimdi gelelim devremizi kurmaya. Kirchhoff'un gerilimler kanununu da size daha önce anlatmıştım. Ondan önceki videolarımızdan bakarsınız. Kirchhoff ne diyordu gerilimler kanununda? Seri bir devrede elemanların üzerine düşen gerilimlerin toplamı kaynak gerilimine eşittir diyordu. Şimdi buna uygun bir devre çizelim. Önce şöyle bir ekranımıza zoomlayalım ki güzel gözüksün. Çalışma masamıza bir tane direnç ekleyelim. Bir tane daha ekleyelim. Sonra pilimizi alalım. Klavyemizin artı tuşundan pilimizi yönünü değiştirelim. Yatay olsun. Yatay olmayınca olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Herkes çalışma alışkanlığına göre devresini tasarlayabilir. Evet, şu anda devremizi kurduk. Varsayılan olarak direnç değerlerimiz 10K olarak gelmekte. Pil değerimiz ise 12 volt olarak gelmekte. Şimdi bu devremizde şu anda herhangi bir ölçü aleti koymadığımız için bir gözlem yapamayız. Ne yapalım? Öncelikle bir tane ampermetre ekleyelim ki devrenin akımını görebilirim. Değil mi? Şu hattı silelim. DC ampermetre. Hemen bunu da çevirelim. Artısını kaynağın artısına doğru çevirdim. Neden? Çünkü ne demiştik? Akım artıdan eksiye doğrudur. Şu yönde akımın geçmesini bekleriz. Dolayısıyla da ampermetrenin artı ve eksileri bu şekilde ayarlıyoruz. Ters olursa ne olur? Eksi değer gösterir sadece. Deneyebilirsiniz bunu kendiniz. Voltmetremizi alalım. Voltmetrelerimiz de yan duruyor. Bunları da bir güzel çevirelim şöyle. Görünür olsun değerleri. Evet, bir voltmetre de buraya ekleyelim. Bu da görünür olsun. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Sistem menüsünden animasyon seçeneklerinden iletken gerilimlerini renkli göster ve iletken üzerindeki akımların da yönlerini göster şeklinde seçenekleri aktif ediyoruz. Bir çalıştırıp görelim devremiz nasıl çalışıyor. Evet. 12 volt gerilim ne yapıyor? Ölçü aletimiz ampermetrenin üstünden geçiyor. Artısı buraya kadar gelmiş. Eksisi de diğer sağdaki direncin sağına kadar gelmiş. Ve bakın şu aradaki yeşil renkten de anlaşılacağı üzere gerilim paylaşılmış. 6 volt, 6 volt olmak üzere dirençlerin değerleri eşit olduğu için eşit şekilde kaynak gerilimini paylaşmış. Zaten bize de Kirchhoff'un söylediği buydu değil mi? Kaynak gerilimi elemanlar üzerinde paylaşılıyor. Şimdi burada ampermetrenin gösterdiği değer gözükmüyor. Bu birincisi. Bunu görünür hale getirelim yani. Bir de bu kaynağı da bir voltmetre bağlayalım. Bakalım bu ne gösterecek onu da bir görelim.
Şimdi simülasyonu durduruyoruz değişiklik yapmak için. Ölçü aletimizin içine girdik. Ampermetreyi miliampere alıyorum. Miliamper gösterebilsin diye. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın 600 miliamperlik bir akım devrede dolaşmakta. Bu kaynağın artısından çıkıp seri bir devre olduğu için tüm elemanlardan geçiyor ve kaynağa geri dönüyor. 0.6 miliamper buradaki akımın değeri. Bunu düzeltelim. 0.6 miliamper, 600 miliamper değil. Yanlışlık olmasın. 0.6 miliamperle 10 kilo ohm değerindeki direncin değerini ohm kanununa göre çarparsak, yani 10.000 ohmla 0.6 miliamperi çarpacak olursak arkadaşlar 6 volt değerine ulaşırız. Tabi bu 0.6 miliamperi de ampere çevirmeyi unutmuyoruz. Aynı akım bu direncin de üstünden geçiyor. Dolayısıyla burada da aynı hesabı yaparsak 6 volt değerine ulaşırız. Şimdi bir de voltmetremize düzeltiyorum. Kaynağımıza bir voltmetre takalım. Voltmetremizin artısını kaynağımızın artısına, eksisini de kaynağımızın eksisine bağlayalım. Ters bağlarsak ters eksi değerde gösterir voltmetre. Devremizi tekrar çalıştıralım. Biraz küçültelim de şöyle. Bakalım. Evet, bakın 12 volt gösteriyor. 12 volt, 6 volt ve 6 volt olmak üzere paylaşılmış. Şimdi size bu noktada bir şey göstermek istiyorum. Simülasyonu durduralım. Şurada Proteus'un probe özelliği var. Bakın voltage current tape diye yazıyor burada. Şu voltaj alanı alalım. Bu tarafa bağlayalım. Yani kaynağın artı tarafına. Bir de kaynağın eksi tarafına bağlayalım. Bakalım bu probe'lar bu hatlar üzerinde kaç volt gösterecek? Şimdi bu önemli. Bu niye önemli? Bir bakalım. Bakın şöyle yaklaşalım. Kaynağın sol tarafında artı tarafında yani 6 volt gözüken gerilim değeri, sağ tarafında ise eksi 6 volt değerinde. Şurada eksi var. Şöyle gösterelim. Bakın burada eksi 6 volt olarak gözüküyor. Şimdi demiştik ki ölçü aletleri potansiyel fark ölçer. Bu ölçü aletinin 12 volt göstermesinin sebebi işte 6 eksi 6 volt diye düşünecek olursak 12 volt olarak kendini gösterir. Şimdi esasında bu doğru değil. İşte bu yüzden Proteus da bunu önceki videoda da anlatmıştım. Devre kurduğumuzda buraya bir ground eklememiz devrenin çalışma mantığı açısından önemli demiştik. Çünkü ground dediğimiz şase dediğimiz şey devrelerde referanstır. Referans noktasıdır. Bu referans noktasını da ekleyelim. Şöyle. Bakalım şimdi ne gösteriyor? Bakın dikkat edin. Ölçü aletimiz 12 volt gösteriyor. Yine bunda bir fark yok. Ama artık sağ tarafında 0 volt var. Sol tarafında ise 11.999. Kaynak 12 voltken niye burada 11.999 var? O da şu nedenle. Proteus bu kaynaklara bir iç direnç ekliyor özelliklere. Bakın şurada internal resistance diye yazıyor. İsterseniz bu direncin değerini daha da küçültürseniz daha da düzgün bir değer alırsınız. Şöyle işte. Belki de ben sıfırı çok fazla eklemiş bile olabilirim yani. Siz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama bu güzel bir şey. Biraz daha devreleri gerçeğe yakın kurmamıza olanak sağlıyor bu. Evet. Şimdi şu direnç değerlerimizi bir değiştirelim. Mesela 10K 10 ohm yapalım soldakini. R2'de 20 ohm yapalım mesela. Hemen direncimin üstüne çift tıklayıp buraya 10 yazarsak elemanın değerini 10 ohm'a ayarlamış oluruz. R2'nin de üstüne çift tıklıyorum. Bunu da 20 ohm'a ayarlıyoruz. Ve devremizi tekrar çalıştırıyoruz. Bakın ne oldu?
10 ohm, 20 ohm her elemanın üzerinden gene akım geçmekte. Akımın değeri artı 400 miliamper diye yazıyor burada. Şimdi bunu tekrar şeyini alalım. Amper olarak göstersin bunu. Miliamper değil. Evet. Evet, 400 miliamper. Şimdi okumamız da doğru oldu. 400 miliamper olarak görünüyor. Şimdi 400 miliamper 10 ohmluk direncin üstünden geçtiğinde üzerine 4 volt, 20 ohmluk direncin üzerinde geçtiği zaman üzerinde 8 voltluk bir gerilim düşümüne neden oluyor. Ama fark etmiyor. Kirchhoff'un akımlar kanunu tekrar devrede, bu kanunu değiştirmiyor. 4 artı 8 iki tane voltmetrenin toplamı 12 volt eder. O da kaynak gerilimine eşittir. Dilerseniz bir de şimdi devreye bir üçüncü direnç ekleyelim. İsterseniz 4 tane ekleyelim. Fark etmez. Kanunun değişmediğini görmemiz lazım. Kanun hep aynı şekilde kalabilmeli. Çünkü bu kanun. Evet. Simülasyonu durduralım. Şimdi şu kısmı blok copy özelliğiyle biraz açalım. Bu kısmı da blok copy özelliğiyle biraz açalım. Block move diyelim buna. Copy değil, move özelliğiyle biraz açalım. Araya iki tane daha direnç ilave edelim. Bir tane buraya olsun. Bir tane buraya olsun. Bunları da bağlayalım. Evet. Bunları da bağladıktan sonra voltmetrelerimizi ilave edelim şimdi. Bir tane buraya ilave edelim. Evet, şu anda elektriksel bağlantılarımız hazır. Şu propları da kaldıralım. Zaten amacını anladık bunların. Direnç değerlerimizi değiştirelim. 10 ve 20 ohm yapmıştık. Mesela bunları da 30-40 diye ayarlayalım. Bu 30 ohm olsun. Bu da 40 ohm olsun. Evet, 10, 30, 40, 20 güzel. Tam 4 tane direncim seri olarak bağlı. Çalıştırdım. Evet, kaynak gerilimiyle hiç oynamadım. 12 volt olarak sabit o. Akımım 0,12 amper yani 120 miliamper. 10 ohmluk direncin üstünden geçtiğinde 1,2 volt düşüyor üzerine. 30 ohmluk direncimin üstünden içinden geçtiğinde üzerine 3,6 volt düşüyor. 40 ohmluk direncimden geçtiğinde üzerine 4,8 volt düşüyor ve son olarak 20 ohmluk direncimden geçtiğinde üzerine 2,4 volt düşüyor. Bu 4 değeri topladığımızda 4 voltmetrenin gösterdiği değeri topladığımızda sonuç 12'ye eşit olup kaynakla aynı değere sahip olacaktır. Evet, Kirchhoff gerilimler kanununda bunu söylüyordu zaten. Bunu anlamamız çok önemli. Bu gerilim paylaşımlarını devre analizleri yaparken, elemanların üzerindeki değerleri hesaplarken bu kanun hep çalışıyor. Ohm kanunu, Kirchhoff'un akımlar kanunu, Kirchhoff'un gerilimler kanunu her zaman bizim devre analizinde elimiz, ayağımız. Şimdi elektrik akımını anlamak adına her ne kadar şurada ok yönleriyle de gösteriliyor da olsa bakın nasıl olsa simülasyondayız. İstediğimiz gibi ölçü aletlerini kullanabiliriz. Bunu da göz önüne alacak olursak şöyle bir şey yapalım. Şu araları kopartalım. Buralara amper metre koyalım. Devrenin her yerinden geçtiğini anlamak için yapıyoruz bunu.
Bakın burası birinci ampermetremizdi. Bir tane ampermetre buraya koyalım. Bir tane buraya koyalım. Buradaki tam sığmadığı durum, burayı bir düzenleyelim. Evet. Bir tane ampermetre de buraya koyalım. Bir tane de buraya koyacağız ama burayı da bir düzenlememiz lazım. Bağlantıyı tamamlayalım. Ampermetrelerimizi sırayla bağlantılarını tamamlayalım. Bir ampermetre de şuraya koyalım. Değil mi? Hatta bunu da ters koyalım. Görelim. Yani ne gösterecek görelim. Sonra düzeltiriz. Evet. Şu anda devremiz hazır. Çalıştıralım. Bakın fark ettiniz mi bilmiyorum. Soldaki ampermetreden başlayarak bütün ampermetreler 0,12 amper değerini gösteriyor. Yalnız buna dikkat edelim. Bakın eksi 0,12 miliamper. Neden? Akımın geliş yönüne dikkat edin. Eksisine geliyor. Akım eksiden artıya akmıyor ki, değil mi? Artıdan eksiye doğru akıyor. Dolayısıyla da bunun yönü ters oldu. Gelin şimdi onu da düzeltelim. O da doğrusunu göstersin. Simülasyonu durduralım. Şu aradaki bağlantıları alalım. Bunu X'te mirror özelliğini kullanarak evet artısını sağlayalım. X ekseninde aynalama yaptık. Tekrar çalıştıralım bağlantılarımızı yaptıktan sonra. Evet düzeldi. O da artı göstermeye başladı. Evet. Bu ampermetrenin seri bağlantıda akımı devrenin her yerinde aynı olduğunu göstermenin güzel yollarından biriydi. Hazır yapmışken şunu da yapalım. Mesela voltmetrenin üstünden akım geçiyor mu? Ona bakalım. Ampermetrenin üstünde gerilim düşümü oluyor mu? Ona da bakalım. Nasıl bakacağız bunlara? Mesela bir tane voltmetreye şuraya zoomlayalım. Evet. Şöyle uygun. Hemen şu voltmetremize bir tane ampermetre bağlayalım. Verelim şöyle. Az önce bu ampermetrenin olduğu yerde bir iletken vardı. Araya ampermetreyi koyduk. Yani dolayısıyla voltmetreye seri bağladık ki voltmetrenin üstünden kaç amper akım geçiyor onu görelim. Hemen çalıştıralım. Bakın hiç akım geçmiyor mu acaba? Durduralım simülasyonu. Özelliklerine girelim. Şuradan mikroampere geçelim. OK diyelim. Bakalım mikroamper seviyesinde bir akım geçiyor mu? Evet bakın 0,01 mikroamperlik bir akım geçiyor. O zaman voltmetrenin iç direnci yüksekliğini kontrol etmemiz gerekir. Bakın 100 mega ohmluk bir direnci var. 100 mega ohmluk bir direnci var. Bunu da artırabiliriz tabii ki istersek. Deneyelim mesela 1000 yapalım. OK dedik. Tekrar çalıştırdık. Bakın artık o da sıfır oldu. O da görünmez oldu. Yani şuna geliyor. Voltmetrelerin üzerinden geçen akım devrenin analizinde e, yok sayılacak kadar küçük. Zaten yok sayıyoruz da çok küçük bir akım geçiyor. İç direnciyle orantılı olarak. Voltmetrelerin iç direncinin çok yüksek olduğunu ölçü aletlerini ampermetre ve voltmetre bağlantısını anlatırken bahsetmiştik. Şimdi bir de şeye bakalım. Burayı düzeltelim. Bakalım.
Ampermetrede üzerinde gerilim düşümü oluyor mu? Devreyi etkilememesi lazım sonuçta. Gerilim düşümü oluyorsa sıkıntı. Hemen buraya bir tane voltmetre bağlayalım. Ampermetrenin üzerinde gerilim düşümü oluyor mu olmuyor mu görelim. Olmaması lazım. Çünkü ampermetrenin iç direnci 0. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi voltmetre 0'ı gösteriyor. Tekrar voltmetrenin özelliğine bir girelim. Milivolt, mikrovolt seviyesinde bir şeyler var mı? Ona bakalım. Evet, şurada mikrovolt var. Mikrovolt'u seçelim. Çalıştıralım. Bakın gene 0 gözüküyor. Böyle olması doğru olur. Çünkü o zaman ampermetre üzerinde gerilim düşümü olursa akımı yanlış gösterir. Ampermetrelerin iç direnci 0 kabul edilir. Ki bakın hiçbir direnç değeri voltmetre gibi üzerinde mevcut değil ampermetrenin. Ampermetreleri ve voltmetreleri anlamak da önemli bu durumda. Tekrar devremizi aynı hale getirelim. Son kez tekrar bir devremizi kontrol edelim. Söylenebilecek bir şeyler var mı? Başka bir düşüneyim. Evet, yok. Yani buradaki direnç sayısını artırabiliriz. Zaten iki dirençte yaptık. İstediğiniz kadar direnci ekleyip denemelerinizi yapabilirsiniz. Bence antrenman olsun diye kağıt kalemi elinize alıp hesap yapın. Ondan sonra bir simülasyonun başına geçin. Hem böylelikle hesaplama yeteneğinizi de test etmiş olursunuz. Bunlar güzel antrenmanlardır. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Benim Kirchhoff'un gerilimler kanunuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kirchhoff'u anlamak önemli. Bir de Kirchhoff'un akımlar kanunuyla ilgili bir simülasyon yapacağım. Onu da diğer videomda takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Teşekkür ediyorum. Şimdi kanalıma abone olun. Subscribe now.